öğrencilerimizden birisi şöyle bir soru sordu. Dedi ki siz bu evrim teorisinin ideolojiye, ateizme alet edildiğini söylüyorsunuz. Hakikat olmadığı halde bunun anlatıldığını, bilimsel bilgi olarak takdim edildiğini söylüyorsunuz dedi. Evet dedim. Ama dedi peki Allah'ı anlatmak ideolojik olmuyor mu dedi. Ben de yani 70'li yıllardan beri yani 1970'te Tokat'ta ilk defa öğretmenlere yaklaşık 250-300 yakın öğretmen vardı. Evrim konusunu anlattım. Aşağı yukarı 54-55 yıldır bu işin içerisinde hiç böyle soruyla karşılaşmadım. Güzel bir soru ama güzel yakalamış. Güzel ya, tebrik ettim kendisini. Dedim bak şimdi bu sınıfın içerisinde dedim. Her bir eşyanın bir vazifesi var mı dedim. Var dedim. Mesela sandalyenin var, masanın bir görevi var, lambanın var. İş görevi olmayan bir eşya olsa ne yaparsın dedim. Dışarı atarsın dedi. Evet dedi. Peki dedim mesela buraya makine getirdiler koydular. Sen de bilmiyorsun ki bu nasıl çalışıyor. Ne yaparsın dedim. Çağırırım dedi. Bilen birisi varsa veya ustası varsa ona sorarım dedi. Veya içinde dedi prospektüsü kullanım varsa ona bakarım. Güzel. Peki dedim. Yeryüzünün en akıllı varlığı kim dedim. En akıllı, en şuuru varlığı dedi insan. Şimdi her şeyin bir vazifesi olacak. Vazifesi olmayanı da işte makine gibi. Bilene soracağız. İnsana gelince insanın vazifesi nedir? En mükemmel makine insan vücudu. Bunun kim yarattı? Bunu niçin yarattı? Ne zaman, niçin yarattı? Burada nereye götürecek? Şimdi bunları soracak mıyız, sormayacak mıyız? Şimdi elbette bunları sormamız lazım. Yani dolayısıyla bunu kimin eseridir? Bunu sormak, anlatmak ideolojik olmaz dedim. Bak şimdi sen dedim hastalandığın zaman doktora mı gidiyorsun, inşaat mühendisine mi gidiyorsun dedim. Doktora gidiyorum dedi. Niye doktora gidiyorsun dedim. İnşaat mühendisi belki sen daha ucuza tedavi eder dedim. Dedik onun sahası değil. Ha güzel. Peki şimdi sen hastalandığın zaman doktora gidiyorsun. Burada da dedim bu işin doktoruna sorman lazım. Bak bu işin doktoru insanı yaratan Allah. Ustası o. Ve Allah peygamber göndermiş ve Kur'an-ı Kerim kitabını göndermiş. Ya onlara kitaba bakacağız ve kitaba soracağız veya onu bilen alimlere soracağız. Yoksa burada yaratılışı kabul etmeyen, yaratıcıyı kabul etmeyen bazı eğitimcilerin sözü burada delil olmaz dedim. Allah'ı onlardan soracağız. Bak alimlerden soracağız. O işin uzmanlarını soracağız. Bak Allah Kur'an'da buyuruyor ki biz insanları ve cinleri bize ibadet etsinler diye yarattık. Dolayısıyla şimdi bunu öğrenmek, anlatmak ideolojik olmaz dedim. Bu bilgidir. Yani şimdi bir kimse dedim İncil'i okumakla Hristiyan olmaz. Bir kimse de Kur'an'ın mealini okumakla veya Kur'an'ı okumakla hatta hafız olmakla dedim Müslüman olmaz. Sadece bilgi sahibi olur. Dolayısıyla bütün bilimler böyledir dedim. Yani şimdi bu elbette bileceğiz bir varlıklar nedir, niçin yapılmış, gayesi nedir. Bunlar dedim ideolojik olmaz. Ama siz herhangi bir fikri nazara almayarak kendi fikrinizi devamlı o düşündüğünüz şeyi birilerine empoze etmeye çalışırsanız o zaman dedim bu ideolojik manada anlaşılır. Yoksa her eğitim, ilim o varlığın manasını bize öğretiyor. Konu neyse fizikçiysen fizik sahasını size öğretiyor. Biyoloji okuyorsan biyoloji sahası size malumat veriyor. Yani bunlar dedim ideoloji değil. Bunlar bilim.